Evet, değerli arkadaşlar kitabımıza 5. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzün başlığı An Important Visitor, önemli bir ziyaretçi. Hemen başlayalım. Chapter 5. An Important Visitor. I did not want Merrick to live by himself, like a man in a lighthouse. He read his books and talked to me, but I wanted him to talk to more people. And I wanted him to talk to women. Evet. Burada arkadaşlar 5. bölümde 5. bölümün başlığı An Important Visitor, önemli bir ziyaretçi. I didn't want Merrick to live by himself. Merrick'in kendi kendine yaşamasına, yani yalnız yaşamasını istemezdim. Like a man in a lighthouse. Yani cümleyi tam olarak mesela devam ettirirsek, hani bir karantina evinde ya da yani bir adada, lighthouse öyle geçiyor arkadaşlar. Bir adadaki evde kendisinin yalnız başına yaşamasını istemezdim. He read his books, kitaplarını okuyor, and talked to me, ve benimle konuşuyor. But I want him to talk to more people, ve ondan aslında yani daha fazla insanla konuşmasını istiyordum. Sadece benimle değil. And I want him to talk to a woman, ve bir kadınla konuşmasını istiyordum. Yani karşı cinsten biriyle konuşmasını istiyordum ondan. Merrick read about women in his books, but he did not often talk to women. He met the nurses every day, but they did not talk to him very much. For them, he was always a creature, not a man. Evet, böyle duralım. Merrick read about women in his books. Merrick kitaplarında kadınlar hakkında çok şey okuyor. But he didn't often talk to women. Fakat yani çok sık sık böyle kadınlarla konuşmaz. He didn't often talk to women. Kadınlarla çok sık sık konuşmaz. He met the nurses every day. Yani hemşirelerle her gün karşılaşıyor. But they didn't talk to him very much. Fakat hemşireler onunla çok fazla konuşmuyor. For them, hemşireler için o bir insan değil, sadece bir yaratık, daima bir yaratık arkadaşlar. Bakın burada diyor for them, hemşireler için he was always a creature, not a man. Yani bir erkek değil, bir yaratık, devamlı bir yaratık. One day, one of my friends, a beautiful young woman, came to the hospital. I told her about Merrick and took her to his room. She opened the door and smiled at him. Evet. Bir gün one of my friends, a beautiful young woman, yani arkadaşlarımdan biri, güzel bir bayan, came to hospital, hastaneye geldi. I told her about Merrick. Ona Merrick'ten bahsettim. And took her to his room. Ve onu odasına götürdüm. She opened the door. Bu kadın kapıyı açtı. And smiled at him. Ve Merrick'e gülümsedi. Good morning, Mr. Merrick, she said. Then she shook his hand. Merrick looked at her for a minute, with his mouth open. Then he sat down on his bed, with his head in his hand, and cried. He cried for nearly 5 minutes. The tears ran down his face, between his fingers, and onto the floor. Evet. Good morning, Mr. Merrick, she said. Bayan, günaydın Bay Merrick dedi. Then she shook his hand. Sonra elini sıktı. Merrick looked at her for a minute with a mouth open. Merrick ağzı açık bir şekilde bir dakika bu bayana baktı. Then he sat down on his bed. Sonra yatağına oturdu. With his head in his hand. Yani kafası ellerinin arasında yatağa oturdu ve ağladı. He cried for nearly 5 minutes. Hemen hemen 5 dakika ağladı. The tears ran down his face. Gözyaşları yüzünden dökülerek parmakları arasından yere dökülüyordu. Gözyaşları arkadaşlar yüzünden parmakları arasında ve oradan da yere dökülüyordu. My friend sat on the bed beside him and put her hand on his arm. She said nothing, but she smiled at him.
and shook his hand again before she left. Dr. Treves, he said to me that night, that lady was wonderful. My mother smiled at me once, many years ago, but no women smile at me now. But this lady smiled at me too, and she shook my hand. A beautiful lady smiled at me and shook my hand. Değerli arkadaşlar, buradan devam edelim. My friend sat on the bed beside him. Yani o bayan arkadaşım Merrick'in yanında, yani yatakta oturan Merrick'in yanına giderek o da onun yanına oturdu. And put her hand on his arm, ve elini kollarının üzerine koydu. She said nothing, bir şey söylemedi. But she smiled at him, fakat ona gülümsedi. And shook his hand again before she left, ve gitmeden önce de onun elini tekrar sıktı. Şimdi burada Mary konuşuyor arkadaşlar. Dr. Travis, he said to me that night. O gece bana dedi ki Travis, that lady was wonderful. O bayan çok güzeldi. My mother smiled at me once, many years ago. Yani birçok yıl önce, yani çok uzun yıllar önce annem de bana bir keresinde öyle gülümsemişti. But no woman smile at me now. Fakat şu anda yani kimse bana bu aralar, yani hiçbir bayan bana gülümsemiyor bu aralar. But this lady smiled at me too. Fakat bu kadın bana gülümsedi. And she shook my hand, ve elimi sıktı. A beautiful lady smiled at me and shook my hand. Güzel bir bayan bana gülümsedi ve benim elimi sıktı. My young lady friend came again the next week and talked to Merrick for half an hour. The week after that, she came again with a friend. They gave him some books and had a cup of tea with him. It was wonderful for him. For the first time in his life, he had some friends. He was a very happy man. He sat in his room and read his books and said no more about living on a lighthouse. Evet. Değerli arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu kısımda kaldık. My young lady friend, yani benim genç bayan arkadaşım, come again with next week. Come again the next week. Gelecek hafta tekrar geldi. And talked to Merrick for half an hour. Yani yarım saat Merrick'le konuştu. The week after that, o haftadan sonra she came again with a friend. Sonra bir arkadaşıyla birlikte geldi. They gave him some books. Ona kitap verdiler. Yani Merrick'e kitap verdiler. And had a cup of tea with him. Ve onunla bir bardak çay içtiler. Yani bir fincan çay içtiler. It was wonderful for him. Yani bu affedersiniz, bu konuşma, yani bu Merrick için çok iyiydi. For the first time in his life he had some friends. Hayatında ilk kez böyle arkadaşları oluyordu. Arkadaşları oluyordu. He was very happy man. Çok mutlu bir adamdı. He sat in his room and read his books. Odasında oturuyordu ve kitaplarını okuyordu. And said no more about living a lighthouse. Artık yani lighthouse'da yaşamak istemiyordu. Yani onun hakkında pek fazla konuşmuyordu. Said no more. Yani çok fazla konuşmuyordu about living on a lighthouse. Yani lighthouse'da yaşama hakkında pek fazla konuşma yapmıyordu artık. Geçelim. People began to read about Merrick in the newspapers, so he had a lot of visitors. Everybody wanted to see him. A lot of important ladies and gentlemen visited him. They smiled at him, shook his hand, and gave him books. Merrick liked talking to these people, and he began to forget about his ugly body. His visitors never laughed at him. He began to feel like a man, not a creature. Evet. Burada arkadaşlar resmin altında bir yazı var. Ona okuyalım arkadaşlar. Joseph, this is Her Majesty Queen Alexandra. Joseph, bu İngiltere Kraliçesi Alexandra.
Her Majesty Queen yani ekselanslar arkadaşlar böyle. İngiltere Kraliçesi Alexandra. Demek ki Alexandra da gelmiş onu İngiltere Kraliçesi Alexandra onu ziyarete gelmiş. Bakalım ne diyor arkadaşlar. People began to read about Merrick in the newspapers. İnsanlar Merrick hakkında gazetelerde bilgi edinmeye başladılar. So he had a lot of visitors ve bu nedenle çok ziyaretçisi vardı Merrick'in. Everybody wanted to see him. Herkes onu görmek istiyordu. A lot of important ladies and gentlemen visited him. Yani birçok önemli yani bayanlar ve baylar, evet ladies and gentlemen, bayanlar ve baylar onu ziyaret etti. They smiled at him. Ona gülümsüyorlardı. Shook his hand, elini sıkıyorlardı. And gave him books ve ona kitaplar veriyorlardı. Merrick liked talking to these people. Merrick bu insanlarla konuşmaktan hoşlanıyordu. And he began to forget about his ugly body. Ve çirkin vücudunu artık unutmaya başlamıştı. His visitors never laughed at him. Yani artık yani onu ziyarete gelen kişiler hiçbir zaman ona gülmüyordu. Yani alay geçmiyordu onunla. He began to feel like a man, not a creature. Artık bir yaratıktan öte insan olduğunu yani hissetmeye başlamıştı. He began to feel like a man yani bir insan gibi hissetmeye başlamıştı. Yaratıktan öte. One wonderful day, a very important lady came to the hospital to visit him. I met the lady and took her to his room. Then I opened the door and smiled at him. "Good morning, Joseph," I said. "There is a new visitor to see you today, a very famous lady." Evet, burada duralım. One wonderful day. Harika bir günde a very important lady came to the hospital to visit him. Yani hastaneye çok önemli bir bayan onu ziyaret etmek için geldi. I met the lady. Bayanla buluştum. And took her to his room. Ve onu onun odasına yani Merrick'in odasına götürdüm. Then I opened the door. Sonra kapıyı açtım. And smiled at him. Ve ona gülümsedim. Merrick'e gülümsedim yani arkadaşlar. Good morning Joseph. Dedim. Yani günaydın Joseph. There is a new visitor to see you today. Bugün seni önemli bir ziyaretçi ziyaret etmek istiyor. Görmek istiyor. A very famous lady. Çok ünlü bir bayan. Merrick stood up beside his table. He did not smile, because his face could not smile, but his eyes looked happy. "That's good," he said. "Who is it?" I moved away from the door, and the visitor walked in. "Your Majesty, this is Joseph Merrick," I said. "Joseph, this is Her Majesty, Queen Alexandra, the Queen of England." Evet, burada duralım. Evet. Merrick stood up beside his table. Merrick yanında duran masanın yanında ayağa kalktı arkadaşlar. He didn't smile. Gülümsemedi. Because his face couldn't smile. Çünkü yüzü gülümseyemiyordu ki. But his eyes looked happy. Fakat gözleri çok mutluydu. That's good, he said. Who is it? Çok güzel. Kimdir o peki? I moved away from the door. Kapıdan biraz uzaklaştım. And the visitor walked in. Ve ziyaretçi içeriye girdi. Your Majesty. This is Joseph Merrick. Ekselansları, bu Joseph Merrick dedim. Joseph, this is Her Majesty, Queen Alexandra, the Queen of England. Joseph, bu ekselansları Kraliçe Alexandra, İngiltere Kraliçesi. Queen Alexandra smiled at him. "How do you do, Mr. Merrick?" she said. "I'm very pleased to meet you." Then she shook his hand. Merrick did not move. For nearly half a minute he stood and looked at her with his mouth open. Then he spoke in his strange, slow voice. How do you do, Your Majesty?" he said. But I don't think the Queen understood him.
because he tried to get down on his knees at the same time. It was very difficult for him because of his enormous legs. Evet, burada duralım. Burada kraliçeyi tanıttıktan sonra doktor, kraliçe bakalım ne yapıyor? The Queen Alexandra. Evet, kraliçe Alexandra ona gülümsedi. How do you do Mr. Merrick? Mr. Merrick nasılsınız? Dedi. I'm very pleased to meet you. Yani sizi gördüğüme çok sevindim. Then she shook his hand. Sonra kraliçe onun elini sıktı. Merrick didn't move. Merrick hareket etmedi. For nearly half a minute, yani yarım dakikalığına he stood and looked at her with his mouth open. Ayakta durdu. Yani durdu, hareket etmedi ve ağzı açık bir şekilde bayana baktı. Then he spoke in strange slow voice. Sonra o yavaş ve ilginç sesiyle konuşmaya başladı. How do you do, Your Majesty? Siz nasılsınız efendim? Ekselansları dedi. But I don't think the Queen understood him. Yani zannedersem kraliçe onu anlamadı. Because he tried to get down on his knees at the same time. Çünkü Merrick aynı zamanda kraliçenin önünde dizlerinin üstüne eğilmeye çalıştı arkadaşlar. Hani selam veriyorlar ya. But it was very difficult for him. Çünkü onun için çok zordu. Because of his enormous legs. Çünkü ayakları koskocamandı. Zordu yani. No, please, Mr. Merrick. Do get up, said the Queen. I would like to talk to you. Can we sit at your table? Yes. Yes, of course, he said. They sat at the table. She took his left hand, the good hand, in hers. She looked at the hand carefully, and then smiled at Merrick again. I often read about you in the newspapers, she said. Evet, orada duralım, geriye gidelim bakalım. Evet. No, please, Mr. Merrick. Hayır, Mr. Merrick, lütfen. Do get up, lütfen ayağa kalkın, dedi Queen. Evet, yani Queen kraliçe söyledi. I would like to talk to you. Can we sit at your table? Yani masada oturabilir miyiz? Sizinle konuşmak istiyorum. Size konuşmayı çok arzu ediyorum arkadaşlar. Öyle diyor. I would like to talk to you. Sizinle konuşmak istiyorum. Can we sit at your table? Yani sizin masanızda oturabilir miyiz? Etrafındaki tabii masaların sandalyelerinde. Yes, of course. Evet, elbette. He said, dedi Merrick. They sat at the table. Masada oturdular. She took his left hand. Onun yani kraliçe onun sol elini tuttu. The good hand, iyi olan elini in hers, kendi elinin içerisine aldı. She looked at her carefully. She looked at the hand carefully. Yani ele dikkatli bir şekilde kraliçe baktı arkadaşlar. And then smiled at Merrick again. Sonra Merrick'e gülümsedi. I often read about you in the newspapers, she said. Ve dedi ki yani gazetelerde sizin hakkınızda çok şey okuyorum. Yani sık sık sizin hakkınızda gazetelerde okuyorum. Devam edelim arkadaşlar. I often read about you in the newspapers, she said. You are a very interesting man, Mr. Merrick. You have a very difficult life, but people say you're happy. Is it true? Are you happy now? Oh, yes, Your Majesty. Yes, said Merrick. I'm a very happy man. I have a home here now, and friends, and my books. I'm happy every hour of the day. What a wonderful story, she said. I'm very pleased to hear it. Now, tell me about your reading. I see you have a lot of books here. Evet, burada duralım arkadaşlar. Sonra konuşmaya devam ederiz. Kraliçe bakalım ne diyor. You are very interesting man, Mr. Merrick. Bay Merrick, siz yani oldukça ilginç bir adamsınız. You have a very difficult life. Çok zor bir yaşamınız olmuş. But people say you are happy. Fakat insanların dediğine göre siz mutlusunuz. Is it true? Doğru mu bu? Are you happy now? Şu an mutlu musunuz?
Oh yes, elbet doğrudur. Your Majesty, ekselansları, evet, said Merrick dedi. I'm a very happy man. Ben çok mutlu bir adamım. I have a home here now. Şimdi burada bir evim var. And friends, arkadaşlarım var. And my books ve kitaplarım var. I am happy every hour of the day. Günün her saati ben burada mutluyum. Yani her saati mutluyum. Kraliçe burada söze giriyor arkadaşlar. What a wonderful story, she said. Ne güzel bir hikaye. I'm very pleased to hear it. Bunu duyduğuma çok sevindim. Now, şimdi tell me about your reading. Lütfen bana okuduklarınız hakkında bilgi verin. Anlatın. I see you have a lot of books here. Gördüğüme göre, yani gördüğüm kadarıyla burada epey kitabınız var. Oh, yes, Your Majesty. I love my books, said Merrick. And for nearly half an hour they sat and talked about books. The Queen gave him a little book and some red flowers before she left. Evet, burada duralım. Oh yes, yani elbet doğrudur. Your Majesty, ekselansları. I love my books. Kitaplarımı çok seviyorum dedi Merrick. And for nearly half an hour they sat and talked about books. Neredeyse yarım saat oturdular ve kitaplar hakkında konuştular. The Queen gave him a little book. Kraliçe ona küçük bir kitap verdi. And some red flowers before she left. Ve gitmeden önce, yani kraliçe gitmeden önce ona küçük bir kitap ve biraz kırmızı renkte çiçekler verdi arkadaşlar. Bakalım ne yapıyor. After her visit, Merrick began to sing. He could not sing easily, of course, because of his mouth, but all that day there was a strange, happy noise in his room. He looked at the flowers carefully and put them on his table. He had many visits from the Queen, and at Christmas she sent him a Christmas card. Evet, burada duralım. After her visit, Merrick began to sing. Yani kraliçenin ziyaretinden sonra Merrick şarkı söylemeye başlamış arkadaşlar. He couldn't sing easily. Kolay bir şekilde şarkı söyleyemiyordu elbette. Çünkü ağzından dolayı. But all that they were a strange and happy noise in his room. Fakat bütün bu olanlara rağmen, yani bütün bunlara rağmen odanın içinde mutlu ve ilginç bir ses vardı. He looked at the flowers carefully. Çiçeklere çok dikkatli bir şekilde baktı. And put them on his table. Ve onları masanın üzerine koydu. He had many visits from Queen. Yani Queen onu birçok defa ziyaret etti. And at Christmas she sent him a Christmas card. Ve bu hani yılbaşında arkadaşlar ona bir yılbaşı kartı göndermişti. Kim göndermişti? Queen Alexandra. Bakalım ne diyor. Windsor Castle, the 20th of December, 1888. Dear Joseph, here is a small Christmas present for you. I think it looks like me, doesn't it? I do like visiting you very much, and I am going to come to the hospital again in the new year. Happy Christmas, your friend, Alexandra. Evet, bu kartı da okuyalım arkadaşlar. Hindox Castle. Öyle mi diyor bence? Hindox Kalesi. İşte Aralığın 20'si arkadaşlar. 1888. Dear Joseph. Sevgili Joseph. Here is a small Christmas present for you. Burada diyor senin için yani küçük bir yılbaşı armağanı var. I think it looks like me. Zannedersem bana benziyor. Doesn't it? Öyle değil mi? I do like visiting you very much. Gerçekten seni sık sık ziyaret etmeyi istiyorum. And I am going to come to the hospital again in the new year. Ve gelecek yıl tekrar hastaneye ziyaretine geleceğim. Happy Christmas. Mutlu yıllar. Arkadaşın Alexandra.
The present was a picture of Queen Alexandra with her name on it. Merrick cried over it and put it carefully by the bed in his room. Then he sat down and wrote a letter to the Queen. It was the first letter of his life. Evet, geri dönelim. Orayı da değiştirelim. Anlamlandırmaya çalışalım arkadaşlar. The present was a picture of Queen Alexandra. Yani hediye, kraliçenin göndermiş olduğu hediye, yani kendi resmi arkadaşlar. Queen Alexandra'nın küçük bir resmi. Was a picture, yani bir resmi. With her name on it. Yani üzerinde ismi olan bir resmi. Mary cried over it. Mary bu hediye üzerine ağladı. And put it carefully by the bed in his room. Ve onu hemen yatağının yanı başına koydu. Then he sat down. Sonra oturdu. And wrote a letter to the king. Kraliçeye mektup yazdı. It was the first letter of his life. Bu hayatında yazdığı ilk mektuptu arkadaşlar. It was the first letter of his life. Evet. Hayatında yazdığı ilk mektuptu. Yani yazdığı kelimesi burada geçmiyor ama ben öyle anlamlandırıyorum. Yani biz bunu mesela anlamda da versek, başka bir anlamda da versek mesela hayatının ilk mektubuydu diyebiliriz. To the Queen. It was the first letter of his life. Evet, bakalım ne diyecek. The London Hospital, 23rd of December, 1888. Wow. My dear Queen, thank you very, very much for your wonderful card and the beautiful picture. It is the best thing in my room, the very best, the most beautiful thing I have. This is the first Christmas in my life, and my first Christmas present. Perhaps I had a Christmas with my mother once, but I do not remember it. I have my mother's picture too, and she is beautiful like you. But now I know many famous ladies and kind people like Dr. Treves, and I am a very happy man. I am happy too, because I am going to see you in the new year. Happy Christmas to you, my dear friend. With all my love, Joseph Merrick. Evet. Burada bakalım The London Hospital, Londra Hastanesi, 23 Aralık 1888. My dear Queen, sevgili kraliçem. Evet. Thank you very, very much for your wonderful card. Yani bu güzel kartınız için, yani Christmas kart vardı ya arkadaşlar, yılbaşı kartınız için çok çok teşekkür ederim. And a beautiful picture, ve resminiz için de. Yani bunu şöyle anlamlandıralım. Yani o güzel resminiz ve göndermiş olduğunuz o yılbaşı kartı için çok 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 teşekkür ederim. It is the best thing in my room. Odamdaki en iyi şey. The very best, the most beautiful thing I have. Sahip olduğum en güzel ve en iyi şey. This is the first Christmas in my life and my first Christmas present. Bu hayatımdaki ilk Christmas, yani kutlaması, yani yeni yıl kutlaması ve aldığım ilk yılbaşı hediyesi. İlk yılbaşı hediyesi. Belki, perhaps, I had a Christmas with my mother once. Belki daha önceleri annemle yani yılbaşı kutlaması yapmıştım. Fakat I do not remember it. Fakat kesinlikle yani hatırlamıyorum. I have my mother's pictures too. Annemin de bende resmi var. And she is beautiful like you. O da sizin gibi güzel. But now I know many famous ladies and kind people like Dr. Travis. And I am very happy man. Fakat şimdi yani sizin gibi, ondan sonra Dr. Travis gibi sizin gibi bayanlar ve Dr. Travis gibi iyi insanlara sahibim. Onları biliyorum. I know many famous ladies. Yani sizin gibi ünlü insanları ve Dr. Travis gibi iyi, kibar insanları tanıyorum. And I am very happy man.
ve bu nedenle çok mutlu bir insanım. I am happy too because I am going to see you in the new year. Sizi tekrar gelecek yıl göreceğimden dolayı da ayrıca mutluyum. Happy Christmas to you. Size mutlu yıllar diliyorum. Değerli arkadaşım. With all my love. Yani bütün sevgimle Joseph Merrick. Değerli arkadaşlar, mektubu da okuduk. Bir sonraki bölümümüz Chapter 6, bölüm 6 Outside the Hospital. Hastanenin dışında adlı bölümü okumaya çalışacağız. Kolaylıklar diliyorum.